Fanzade Gamerhead'den tüm oyun severlere selamlar. Bu videomuzda sizlere oyunlarda beklenen sinematik etkilerden bahsedeceğiz. Bir oyundan veya filmden beklenen önemli bir konu vardır. Bunlardan en önemlisi belki de sinema ve oyun dünyasında iz bırakacak ve evrenine uygun şekilde izleyici, oyuncuyu film ve oyun içinde rahatlatabilecek şekilde sunulmasıdır. Sinematik oyunlar kategorisine bakıldığı zaman bu görevi başarıyla yapabiliyorlar. The Complex Village Shift gibi oyunlar en bilinen örnekler. Konumuza geçmeden önce sizden ufak bir ricamız var. Bizi desteklemek için abone olmayı, eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız da beğen tuşuna basıp yorumlarınızla bizi desteklemeyi unutmayın. Bunlar sizin için bir tık olsa da bizim için çok önemliler. Oyuncuyu seçimler yoluyla gerçek hayattaki zorluklara benzer engellerle karşılayarak çok başarılı bir serüven oluşturur. Oyunlardaki tek fark sonucunu normal hayat gibi bilmesek bile yeniden başlayabiliyor olmamızdır. Bu kapsayıcı tür için verebileceğimiz en iyi örnek Detroit Become Human oyunudur. Bu oyun gelecek dünyada androidler ve insanlar arasında geçen sonuçlarının ağır olacağı bir serüveni anlatıyor. Tamamen tercihlere dayalı bir oyun olan Detroit, oyuncuyu karşıdaki karakter ve oynadığımız karakterin yerine çok başarılı bir şekilde koyuyor. Oyunu oynarken cidden bu olabilir mi? Bu tercihi yaparsam ne olur? Gibi soruları insanı düşündürtüyor. Bir filmden veya genel olarak sinema evrenlerinden beklediğimiz en önemli özellik izleyiciyi oyuncu yerine rahatça koyabilmektir. Korku, dram veya komedi filmi olsa bile eğer izleyiciyi etkileyebiliyor, süreklilik sağlayabiliyor ve karşı karaktere karşı empati duygusunu geliştiriyorsa o film içine ince ve önemli bir adım atılmış demektir. Oyuncuları etkileyen, oyun sonrasında bile etkisini devam ettiren bir sürü oyun var. Oyunda ölen bir karakter veya bir veda anı, oyuncuyu filmlerdeki gibi empati ve sürdürülebilirlik duygusundan etkileyebiliyor. Eğer oyuncuyu etkiliyorsa, o oyun sinematik etki olarak çok başarılı olmuştur. Oynayan kişi kendini o karakterin yerine rahatça koymuş veya o karakterde cidden kendinden bir parça bulmuştur. Bizim sinemadan beklentimiz de budur. Film çıkışı filmin izleyiciye bıraktığı o duygusal yük ve boşluk hissi oyunlarda, oyuncularda görülmelidir. Dikkat! Videomuzun bundan sonraki kısmında sonu ölümle biten oyunlar da geçmektedir. Spoiler sıkıntınız varsa dikkat etmenizi öneririz. Sinematik oyunlar. 2021'de piyasaya sürülen Resident Evil Village oyununu ele alalım. Son sahnede Eda'nın kızını kurtarmak için can vermesi kimi oyuncu için büyük bir boşluk hissi yarattı. Eda'nın gerçekten kızı için canı pahasına bu denli savaşması ve canını feda etmesi göz doldurucu bir etki oluşturuyor. Bu noktada ağır bir dram oyunların kullandığı en önemli koz oluyor. Baba, anne, kardeş figürleri sadece kan bağı değil, yanındaki karaktere bakma ve onun için her şeyi göze almaktan bahsediyoruz. The Walking Dead ve The Last of Us oyunu bunun çok büyük bir örneğidir. Aralarında kan bağı olmamasına rağmen yanındaki kız çocuğunu canı pahasına koruyan ve ona sahip çıkan Lee ve yanındaki ailesine ulaşmayı bekleyen kızımızsa Clementine, Joel ve Ellie bunun en büyük örnekleridir. Çoğu oyuncu oyundaki bu duygusal ve güçlü bağdan çok etkilenip son sahnelerimizdeki Lee'nin ölümü esnasında üzülmüştür. Bir oyun sinemayla ortak olarak oyuncu ve izleyiciye bu denli duygusal etki ve his bırakıyorsa oyuncuyu duygusal açıdan önemli zamanlar bekliyor demektir. Sadece duygusal değil, duygusal olmasa bile oyun sırasında sorgulama, hak verme gibi durumlar yaşatıyorsa bu da önemli bir noktadır. God of War oyununda son sahnede öğrendiğimiz bilgi duygusal olmasa bile şaşırma ve sorgulama refleksimizi geliştiriyor. Sinema ve oyun. Sinemadan da oyunlardan da aslında oyuncu ve izleyiciyi yerine koymaktan öte beklediğimiz önemli ikinci unsur hikaye ve kurgu bütünlüğüdür. Bir korku filminde asıl kategori korku olsa da arka planında bir aile gizemi veya dramı yatıyordur. İzleyiciye dramı ve hikayeyi anlatmadan sadece görsel olarak o dram ve hüznün varlığını anlatabiliyorsa gerçekten kurgu bütünlük, akıcılık olarak başarılı demektir. Buna örnek olarak Hereditary ve Midsommar filmlerini verebiliriz.
Hatta bazı korku filmlerinin sinematik hikaye olarak oyunlara uyarlanmasını bile isteyebiliyoruz. Oyunlar içinse en basitinden Resident Evil serisini, hatta son oyununu örnek vermek mümkün. Son oyun aslında en baştan bütün oyunların hissettiğimiz ve düşündüğümüz kadar etkili ve mühim olmadığını bize gösterdi. Sosyal medya, hikayesinin açıklanmasını isteyen ve kafası karışan insanlarla dolu. Bu biraz garip bir durum olsa da aslında oynarken düşündürme etkisidir. Filmi izlerken düşünme refleksi de ağır basıyorsa, o filmi izledikten sonra hemen telefona tutunuruz. Filmin manasını, hikayesini ve ne anlatmak istediğini bulmaya çalışırız. Özellikle sinema evreninde korku veya gerilim türünde filmlerin ortak özelliğidir. Oyunlarda ise bahsettiğimiz gibi Resident Evil, yani bilinen ve tanınan hikaye bütünlüğü ve devamlılığı açısından sinemadan da büyükçe pay alan korku serimizde bu özellik bolca vardır. Bu noktada sinema ve oyun dünyası her zaman olduğu gibi paralel ve uyumlu ilerlemektedir. Oyunlarda olması gereken diğer özellik ise şudur. Bazı oyunlarda bildiğimiz gibi yan karakterler mevcut. Bu yan karakterler aslında ana karakterden daha çok oyunlara yön verirler. Sinematik oyunlarda bu durum çok görülür. Filmlerde yan karakterle yapılan diziler veya filmler, oyunlarda DLC'lerle anlatmaya çalışılır. Peki neden filmleşirler? Oyunlar filmleştikçe daha sanatsal değer kazanırlar. Bazı sinematik oyunlar vardır ki sanat eseri gibi hikaye ve görsellik bakımından şölen sunarlar. Death Stranding, Red Dead Redemption ve benzeri tarzdaki oyunlar kurgu, hikaye, görsellik bakımından sinematografileri çok güçlü ve etkilidir. Sinemada sinematografi, oyunlarda grafik ve görsel kaliteye denk gelir. Sinema evreninin nasıl bu konuda devleri varsa, oyun evreninin de devleri vardır. Bu büyük ustalardan birisi de Hideo Kojima diyebiliriz. Death Stranding'in yaratıcısı olan isim, yaptığı her oyunda muhteşem bir sinematik etki, kusursuz bir kurgu ve görsel şölen bulunur. Kısacası insancıl duygusal ve refleksler bir film izlerken oluşabiliyorsa, oyun oynarken de oluşmalıdır. Bir oyun sinema değeri taşıyınca sinematik, görsel şölen ve kurgu değeri taşıyabilir. Oyuncuların beklediği, ayrıca farkında olmadan istediği durum ve hissiyat budur. Bir oyuncu oyun oynarken "bana hiç sürükleyici ve duygusal hissiyat vermedi, beni mutlu etmedi" diyerek oyunu bırakabilir. Bunlar da fark etmeden aslında bir oyunda insanın sinematik etki istediğinin anlamı ve kanıtıdır. Sinema ve oyun evreni her zaman paralel ve bağlantılı devam ettikçe insanı etkiler. Sinematik oyunlar devam ettikçe mutlu olacağız. Videomuzun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.